Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir diziyle karşınızdayım. Hemen geçmek istiyorum dizimizin adına. Dizimizin adı Bora Deborah. Bitişik halde düşünebilirsiniz. Uzun bir ad fakat adı niye buradan geliyor ve anlamı ne? Hemen geçiyorum o kısma. Bora bizim dizideki başrollerimizden birinin, yani karakterinin adı. Bora karakterimiz Deborah takma adıyla, daha doğrusu Deborah yayın adıyla diyelim, yayınlarda bulunan bir ilişki tavsiye koçu diyebiliriz. Bunu üst seviyeye çıkarmış, toplumca çok tanınan, çok sevilen ve nefret edilen aynı zamanda bir karakter. Kitaplar yazıyor, bu konuyla ilgili aşırı ünlü olmuş, bununla ilgili egosu da çok yüksek olan, çok iyi tavsiyeler verdiğini iddia eden bir kadın aslında. Kuvvetli bir kadın, komik bir kadın, sivri dilli biri yani. Ve tabii ki bu dili de birilerinin canını yakıyor. Her ne kadar kadınlara destek olmaya çalışsa da bir yandan aslında erkeklerden bir şeyler götürüyor çünkü. Ve burada da bizim ikinci başrolümüz ve karakterimiz karşımıza çıkıyor. Ve bu başrolümüz, bu karakterimiz de bir yayın evinde çalışan editör. Ve Deborah'dan nefret ediyor. Ölümüne bir nefretten bahsediyorum. Hiç tahammülü yok. Adını bile duymak istemiyor. Kendince haklı sebepleri var bu arada. Fakat kader ağlarını örüyordu bu iki karakter için. Tabii ki bir araya geliyorlar ve yani tahmin edileceği üzere bir kitap bağıyla, ama bunun çok daha ötesiyle yaşanıyor bütün olaylar. Çok böyle komik yer ama yer beni çok üzen ve bazı gerçekleri de ışık tutan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Deborah karakterimizi kim canlandırıyor? Yuina adlı oyuncumuz burada. Çok tatlı bir kadın. Ben kendisini gerçekten seviyorum. Bilmiyorum, enerjisi bana çok güzel geçiyor ve karakteri de cukluya oturmuş. Çok güzel canlandırmış diye düşünüyorum. Ona eşlik eden biraz inatçı, soğuk, biraz yavaş olan ama işinde çok başarılı olan editörümüz de Yoon Hyun Min adlı oyuncumuz tarafından canlandırılıyor. Oldukça havalı aslında bir yandan da. Bu iki karakterin bu kaderin ağlarına dolanıp yer gerçekten o ağların böyle aşırı gerildiği ama yine de o hani yapışınca çıkamazsınız, kurtulamazsınız ya o ağlardan. Tam olarak onu yaşıyorlar bu iki karakter. Bu kadar birbirine zıt olan karakterlerimiz hiç tahmin etmeyeceğiniz gibi birbirlerine aşık olmaya başlıyor ama bu bütün olaylar ve anlatmadığım kısmıyla beraber çok güzel bir serüven sizi bekliyor. Bazıları ya ilk başlarda dramatik başlayıp sonlara doğru sizi rahatlatacak olan güzel bir dizi. Yani hayattan bir dizi. Hepimizin yaşayabileceği şeyleri konu alan bir dizi. O yüzden de gülerek, ağlayarak izleyeceğiniz bu güzel diziyle karşınızdayım efendim. Şimdi çok daha fazla spoiler vermeyeceğim ama burada neyse yorum kısmında belirtmek istiyorum bunu. Sizi videoya uğurlayacağım. Yorum kısmında gelin ve hep beraber diziyle ilgili biraz kritik yapalım. İçime bir his, üstümde swag'im bakar kalır stilist. Bardağımda sek whisk, sallasam eli hep A-list. Ritmime ayak uymaz hiç dengesiz. Dans edelim mi? Ama kafam bir ton. Al bir nefes karada, ol pillow. Kadehler içiyorlar, gece belki de son. Başka türlü oyun mevzu her gün it is young. Bir gram eksik çıktı yine baştan saydım. Avcumda olurdu hepsi merak nasıl olsaydım. Külle golcum görsem inan çıkartırdım yangın. İstemez bu saatten sonra eksik kalsın hayrın. Sarılmalıyım bitti yaralarımı.
party bu. Hepsi misafir, kalbi yaralı. Senin bir şarkısı ağır cigaram. Sen istiyorsun ama iyi biri olamam. Artık Arap saçından beter bir halle dolanan şeyler yine aynı gezegene doğmuş olamam. Senle reenkarne oldum zannettiğim an baktım rüyadayım. Senin rüyan hayatımsa düşün nasıl rüyalarım. Çok yabancı bir yerdeyim, sanırım burası senin rüyan. Yabancı tanıyamadım. Çok yandırıyor hayatımda renkler geciktiğinden. İçimin siyahlığı ve göklerin pembeliğinden. Çocuk gibi hissettiğimi saklayamadım. Şimşekler üstümde zannederken saklanamadım. Sarılmadan gitti yaralarını. Devam olmadı mı aşkı şarabı? Sonra hep bir hüsran, yalnız party bu. Hepsi misafir, kalbi yaralı. Fazla hayal versin, hayal versin. Hayal versin, hayal et. Hayal versin, bu otelim. Ruhum hayal versin, ruhum hayal versin. Evet. Umarım buradasınızdır. Diziyi ben çok gülerek, severek izledim. Ve bunu izleyişimin iki kere full en baştan sona kadar izlediğim bir dizi. Ki genelde bunu çoğu dizide yapmam. Bu insanı güldürüyor ama güldürürken düşündürüyor. İki oyuncumuz çok iyi iş çıkarmış. Konuda bir kadın, yani terzi kendi söküğünü dikemez diye bir sözümüz var bizim. Bu o kadar doğru ki. Burada Deborah bunun ayaklı panosu, yani yürüyerek geziyor bu şekilde. Gerçekten bahsettiği konularda, radyoda konuştuğu konularda sonuna kadar haklı. Yaptığı yorumlarda da haklı. Sert konuşsa bile ben yani konu erkekler olunca gerçekten doğru tavsiyelerdi bence verdiği dizideki, öyle diyelim. Bilen biliyor neyi kastettiğimi. Ama onun dışında kendisinin böyle bir durumda kalması, aldatılması ve bunun bünyesinde bıraktığı etki bence çok etkileyiciydi. Yani birçok insan bu hiçbir şey değilmiş gibi aman falan diye yoluna devam eder. Onun o en dibe kadar, çünkü sadece aslında durumdan dolayı değil, kendi kariyerini de yok edecek davranışlarda bulunuyor ama biz bazen toplumun önünde, göz önünde bulunan insanların hiç hata payı yokmuş gibi, sanki onlar böyle kusursuz olmalıymış gibi bir baskı yüklüyoruz ama onlar da insanlar, onlar da acı çekiyorlar, mutsuz oluyorlar, depresyona giriyorlar ve bunların bir şekilde davranışlarına yansıması da çok normal. O gece aslında dizi birçok şeye de parmak basıyor. Orada kayıp düştüğünde sahnede manşetlerin acımasızlığı, yani ünlü insanların neler yaşayabileceklerini ve kariyerlerinin nasıl bir anda tepetaklak olabileceğini de görüyoruz orada. Yaptığı şey haklıdır değil ama sonuçta eleştiriler de bir o kadar acımasızdı. Ama öteki yandan yayın evinin ona olan ihtiyacı noktası ve bir tutunma olması çok güzeldi. Çift. Bu arada abi, bu adama niye hep aynı tür karakterler veriliyor? Wang Chang-sun kardeşim benim. Yani inanılmaz, kardeşim dediğime bakmayın. Yani nasıl hep aynı karakterlerdesin sen? Hiç mi sıkılmıyorsun diye isyan
şakalar. Ama gerçekten yani sürekli bu karaktere çok da yakışıyor bu arada. Çok iyi iş çıkarıyor. Bu yüzden olduğunu biliyorum, şaka bir yana. Ama onu aynı tarzda karakterlerde görüyoruz. O yüzden de bir noktada onu görünce şey oluyorum. Böyle yapacağını biliyordum falan gibi bir hissiyat oluşturuyor bende. Hep bir böyle hafif çapkın, hafif böyle saftirik hareketleri olan ama pozisyon olarak hep bir üstte, bir CEO, bir böyle müdür falan hallerde. Gerçekten skalası bu şekilde yani oyuncunun. Ama bu işi de cuk diye yapıyor adam. Ona hiçbir söz yok. Çok güldürüyor beni. Burada oynadığı karakterin o gıcık olduğu sahnelerde böyle iliklerime kadar o gıcıklığı, siniri hissettim. Oyuncular çok iyi iş çıkarıyor gerçekten. Böyle onun saçını başını yolmak istiyorsunuz o sırada. Beraber bu çöpün kenarında yaptıkları konuşma ve ikisinin çöp arabasına tutunma sahneleri beni benden alan, beni çok güldüren sahnelerde. Ve daha sonra gerçekten değişmiyor hiçbir şey. Yani Bora başka bir ilişkiye, potansiyele kavuştuğu anda hemen özür dilerim bilmem ne falan. Bir de utanmadan evlilik teklifi, bir de utanmadan öteki ilişkiyi de kesmemiş. Yani nereden tutsan elinde kalıyor oynadığı karakteri. Ama eğlendim yani. Bunu söylemek istedim ve oyuncumuzun gerçekten bu role bir oluşu. Bizdeki Nuri Alço gibi. Yani adam artık bir sinir paketiyle izliyorsunuz yani. Tatlı, tatlı. Dizi gerçekten tatlı. Karakterlerin aşk gelişimi de çok güzel. Bu kadar ya bilmiyorum, içimi ısıtan sahneleri de vardı. Çok severek izledim ve olgun iki birey görmek çok iyi geldi bana. Genelde dizide böyle işte öpüşüyorlar ama sonra bir pişman olma durumları olur ya, çok dramatize edilir bu. Ne yaptım ben falan işte böyle Allah, sanki çok büyük bir olaymış gibi. Onu böyle büyük bir sakinlikle, çok sakin olmasa da gerçekten cool bir şekilde ele almaları konuyu benim hoşuma gitti. Yani bunu aşırı büyük bir pişmanlık, hani dramatize etme, aa ben ne yapıyorum falan değil de yaptım. Ama bunu ben niye yaptım? Hani çünkü ben mi yaptım, o mu yaptı diye sorguluyor. İki taraf da ben ilk adımı attım diyor. İkisinin de o an istediği bir şeydi ve yanlış da olan bir şey yoktu. O sahneyi de çok sevdim ben o yüzden. Dramatize etmemelerini, karakterlerin gerçekten yaşlarını yansıttığı bir dizi olmuş. Böyle abuk subuk tripler yoktu. Bunu çok sevdim ben. Olgun olmalarını çok sevdim. Ve finali de çok güzeldi. Deborah'nın kardeşiyle ilgili, onun hayatının gelişimi. Birçok yani dizide o kadar güzel detaylar var ki. Park Seo-jin'in canlandırdığı karakter mesela kocasıyla beraber ikonik. Orada da evli olan çiftlere aslında o monotonlaşmanın sebebi gerçekten bir şeyleri böyle rayına oturttuğunuzda bu illa onun monoton olması anlamına gelmiyor ya. Aynı evde aynı insanla yaşayabilirsiniz ama hani beraber yapacağınız etkinliklerle canlandırıyorsunuz ilişki. Çiftin o aşamaları, o iniş çıkışları da yaşamaları ama özünde birbirlerini bu kadar derece sevmeleri falan çok tatlıydı. Tatlı bir dizi ya, izleyin. Yani bence seveceksiniz. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum izlediyseniz ya da izledikten sonra. Hepinizi seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.